Burada dozer olmalıydı diyorsan yanılıyorsun. Bu sahneyi gören çoğu kişi muhtemelen burada bir dozer olsaydı bu iş dakikalar içinde biterdi diye düşünüyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen yanılıyorsun. Yanlış bildiğiniz bir şantiye gerçeğini ve neden dozer kullanmadığımızı videonun ilerleyen dakikalarında tüm detaylarıyla ve maliyetiyle anlatacağım. Şaşıracaksınız. Şimdi gelin bu Hidromek 102S'in taşlarla nasıl boğuştuğuna yakından bakalım. Böyle köfteciler çalışıyor, stres oluyoruz. Muharrem Usta candır bir tanedir ya. Çalışmaya devam. Kamyonculuk böyle kolay bir şey değil. Bizim kazandığımız her ekmek helaldir. Parçalar çok pahalı. Evet, evet. Lastik 15.000 lira olmuş. Wow. O büyük şantiye gerçeğine gelmeden önce Muharrem Usta ile sohbet eşliğinde inşaatın kenarındaki dolguları ve çukurları doldurmaya başlıyoruz. Muharrem Usta önce büyük taşları çukurun dibine, boşluklara itekliyor, güzelce dolduruyor. Ben hiç bahsetmemiştim ama doğru söylüyorum. Bugünkü işlemimiz dolgu. Burasına daha altyapı gelecek ya. Belli bir her şeyin projesi var. Projeye göre burası böyle olacak. Neden mi? İş düzenli olsun, inşaattaki ustalar malzemelerini düzgün yere koysun, çalışırken ayakları takılıp düşmesin, iş kazası yaşanmasın diye. Üstelik şantiye kamyon geldiğinde Malzeme ıslak olduğu için biraz zorlu. benim de gözüm lastiklerde pati yapsalar da çeksem diye bazen çekiyorum ama tam yapmıyor. Kamyonlar falan pati yapsa, hafif zorlansa, bazen Muharrem itse çekse falan diye macera arıyorum. Zorlanıp risk oluşturmasın diye öncelikle büyük taşları temelin diplerine gömüyoruz. Bu arada videoyu dikkatli takip edin. Muharrem Usta ile hem sohbet ediyoruz hem de operatör adayı arkadaşlara altın değerinde tüyolar veriyoruz. Hangi dakikada ne tüyo geleceği belli olmaz. Bir saniyesini bile kaçırmayın derim. Bak sen oraya tak oraya. Oraya bağlasan yeter. Bakın şimdiki dakikalarda arka beko ile tesviye yapıyoruz. Muharrem Usta toprağın incesini üste serip büyük taşları alta gömerken kovanın altıyla yani tabanıyla zemini güzelce hem düzlüyor hem sıkıştırıyor. Üste kalan büyük taşları da tek tek kovanın ucuyla ayıklayıp kenara atıyor. Sol tarafa doğru dolguya devam ediyor. Arkada ustalar kalıp tahtalarını ayarlaya dursun. Şantiyeye beklediğimiz kamyon yanaşmaya başladı. Şimdi bu sahneyi izlerken muhtemelen şöyle düşünüyorsunuz. Ne var canım, makine yolu mis gibi hazırladı, sıkıştırdı. Taşların üstüne ince toprağı serdi, kamyon girer, rahat rahat damperini kaldırır, döküverir, biter. Ama yine yanılıyorsunuz. Hiçbir risk yok. Dediğiniz yerde şantiyenin en büyük tuzakları saklıdır. Kamyoncu kardeşim, zemin düzgün görünse bile aracından in ve tekerin basacağı yeri gözünüzle kontrol edin. Seramik parçası, taş, sivri taş, kesici taş veya inşaat demiri, ama size en tehlikelisini söyleyeyim mi? Kalıpçıların söktüğü çivili tahta parçaları, beton parçaları. Bunlar tahtalardan veya betonlardan, takozlardan sebep toprağa kolay gömülmez. Eğer bu çivilere basarsanız ya da çivili tahtaya basarsanız doğrudan içine girer. Cürp cürp lastiğe girdi. Geçmiş olsun. Bugün bir kamyon lastiği kaç para? 15.000 TL mi? 20.000 TL mi? 25.000 TL mi? Neyse. O kısmını patlatan düşünsün ama çok yüklü bir miktar. Hiç de buna gerek yok. Proje karlı bir projeyken, iş karlı bir işken zararlı bir işe dönüştürmeyin. Erinmeyin. İnin aşağı, güzelce kontrolünüzü yapın. Sonra da yukarıları kontrol edin. Sadece altı değil, yukarıyı da kontrol edin. İlerlemeden önce operatörle, çalışanla koordine nereye döküyoruz? Yeri belirlediniz mi?
Damperi kaldırdığınızda kalıpçılara, binanın çıkıntılarına değecek mi? Hepsinden önemlisi. Peki ne yaptın şu anda? Vitesi geri aldın. Onlar da öğrensinler. Vitesi geri ileriye aldım. Şimdi ileri aldın. İleri doğru ettin. Yukarıda elektrik teli var mı? En tehlikelisi. Allah korusun arabayı yakarsınız. Kendinizi de. Hani risk yoktu. Hani kolaydı. İşte emniyetli. Kontrolünüzü bitirdikten sonra içiniz rahat şekilde damperinizi kaldırabilirsiniz. İşte böyle arkadaşlar. Yani risk yok. Bir kolay. Bir şey olmaz. Ne olacak ki canım demeyin. Yanılırsınız. Evet, hazır mısınız? Şimdi gelelim videonun başında verdiğim o büyük söze. Neden burada dozer yok? Hani diyorsunuz ya, ağabey buraya koskoca bir dozer sokacaktın. 1-2 saatte burayı jilet gibi yapar, ezer geçerdi. İşte çoğu kişinin doğru bildiği en büyük yanlış tam olarak bu. Şantiyeden anlamayan insanların ve hatta bazı işverenlerin düştüğü ortak psikoloji var. Makine büyüdükçe gücünün sınırsız olduğunu sanıyorlar. Dozerin de, bekoloderin de sert veya yumuşak zemini itekleme veya loderin, lastikli olsun, paletli olsun her makinenin itekleme, kazıma, sökme kapasitesinin bir sınırı vardır. Hiçbir makine tek hamlede kayayı, sert zemini sırtlayıp götüremez. Malzemeyi her girişte ne kadar alacağını, kaç seferde taşıyacağını en iyi kim bilir sizce? O koltukta oturan tecrübeli operatör bilir. Büyük taşları tane tane ayıklıyorsun gerekirse değil mi? Tabii. Gelelim en somut nedenlere. 1 saat, 2 saat, 3 saatlik dolgu işi için hani düşünüyorsunuz ya, dozer olsaydı 1-2 saatte 3 saatte yapardı diye. Şehir içinde dar sokaklarda lowbed yürütmek tam bir işkence. Asfalt ve saha hasarı. Dozeri indirdiğin an demir paletler bastığı asfaltı, döndüğü zaman asfaltı caddeyi patlatır. Dünya kadar ceza yersin, zarar görür. Etraf yollar, sokaklar zarar görür. Çevre tehlikesi. Dozer olduğu yerde döner. Dönüş yaparken kalıpçının kalıbına çarpar. Duvara zarar verir, duvarı patlatır, kalıbı patlatır. Titreşimden dolayı üst kattaki kalıpçı düşer vs. Hani biraz da mizah yaptım ama olumsuz yönleri çok. Bu projenin karlı olması için, doğru olabilmesi için yani böyle 1-2 blokluk şehir içi şantiyelerde dozer çalıştırmak karlı değil. Tam aksine büyük zarardır. Evet, bekoloder belki 5-6 saat fazla çalışır ama lowbed parası yok, yol parası yok, yol cezası yok. Çevreye zarar riski yok. Günün sonunda hesabı kitaba vurduğunda en ekonomik ve en mantıklı tercih bekoloderdir. Ama bekoloder ile değil de eskavatörler ile misal 14 tonluk, misal 20 tonluk, 23 tonluk eskavatörler ile yapmak zamandan, işten her türlü kârdır ve kolaydır ve iyidir. Doğrudur da. Ama bazen eskavatör yoksa bekoloder'ı tercih edebilirsiniz. Bazen de ekonomik sebeplerden bekoloder'ı tercih edebilirsiniz. Biz burada bekoloder'ı tercih ederek çok karlı bir iş yaptığımızı hesapladık ve günün sonunda gördük. Velhasıl dozer her yerde, her işte çalışmaz. Sadece ve sadece büyük şantiyelerde, büyük inşaatlarda aşağıdakiler olmasa mükemmel zevkli değil mi? Evet. Karışan, derişen, çok uğraştıran cins, bazı cinsler olmasa Adamın işine karışmak çok iyi bir şey değil. öyle yerlerde dozer çalıştırırsınız. Kamyonlar damperlerini kaldırıyor, malzeme dökülüyor, bekoloder dökülen malzemeyi yayıyor, usta ve kalıpçıların son sohbetler yapılıyor. Gördüğünüz gibi şantiye sadece gürültüden ve iş makinesinden ibaret değil. Arkasında büyük bir mantık, hesap, emniyet, usta emeği var, bilgi var, tecrübe var, karlılık var. Yani 1-2 kişi deseydi ya da sorsaydı böyle bir video belki çekmezdim ama düşünün
Bana kaç tane bu konu hakkında, böyle konular hakkında yorum geliyor veya soru geliyor. Ya bir dozer götüremediniz mi oraya? Şöyle teklerdiniz, böyle teklerdiniz, güzelce de sıkıştırdı tak diye biter dedi ya. Ya arkadaşlar, her şey kolay mı ya? Sen D7, D8 dozeri dağdaki yollardan alıp gelip şehire sokmak, blokların inşaatın arasına sokup da küçük işi yaptırmak basit mi öyle ya? Hafif ıslaklık var. Biraz çamur var, izlerden görüyorsunuz, anlaşılıyordur. Kamyonlar pati yapabilir, zorlanabilir. O anları, macera dolu o anları. Sen ince bir şey ha. Bu inceyi istersen inceyi. İnce mi geldi? Hepsi ince geldi, üste ser diyor. Tamam, ismi ne? Tamam birazdan çıkıp çekeceğim. Beyaz çizgili. Tamam okey, şu damperi bir çekeyim de damperi. Tabii artık boşaldı, yük ağırlığı gitti. Ha? Ne oluyor? Bak kedi gibi gözlüyorum. Evet, adam haklıymış. Bunun incesi fazlaymış. İnşaatın tepesinden bağırıyordu ya, ama şimdi bir kamyon daha geldi. Hemen orada, şimdi o da gelecek. Geliyorum bak, kim o fenomen almak isteyen? Ha fenomen. Fenomen. Zeki abi. Ya seni fenomen yapmak. Oraya geliyorum ben, oraya geliyorum. Yok. Gelmesin mi diyor. Tit 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 tit. Geri vites. Arkadaşlar. Kamyonun orada macera var. Gömülüyor. Ben oraya gidiyorum. Ne diyecektim? Hareketli gezdiğim için sarsıntı olabiliyor. Mecburen idare edin. Çünkü yakalamak için bir oraya geçiyorum. Adam çalışıyor ya. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adamsınız, eyvallah.
Göründüğü gibi değil, söylediğim gibi bekalodur bile olsa, eskavatör bile olsa, loder bile olsa, dozer bile olsa her makinenin sökebildiği, kaldırabildiği, itekleyebildiği kendine göre bir tonajı, kendine göre bir gücü var. Öyle düşüncenizde, hayalinizdeki gibi değil. İtekler, kepçe dozer, itekler götürür değil. Pekala, yeni şantiye maceralarında, teknik konularda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açın. Şantiyeden hepinize selamlar, hoşça kalın. Ben Kerem Usta.